Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden önce lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bunun sebebi ise kıymetli dostlar, son yayınlamış olduğumuz video vardı ya, hani Yunanlılar cep telefonuyla Türk İHA'larını düşürmeye çalıştı, haberini aktarmıştım ya sizlere. O Yunanistan'da büyük ihtimalle keşfete düşmüş. Anam, Yunanlılar bir şikayette bulunmuşlar kanalı. Yani saçma sapan doğrulama SMS'leri geliyor bana. Kanalı çalmaya çalışmış herifler. Bir bakıyorum konum Atina olarak gösteriyor. Bundan dolayı yine çok yoğun bir saldırı altındayız. Spam altındayız. Beğeni ve yorumlarınız bundan ötürü çok önemli. Bizi yıldıracaklarınızı zannediyorlar ama biz de her zamanki gibi doğruları aktarmaya devam edeceğiz. Yunanlıların obam tellerine dokunmaya, onları sinir kepaze etmeye devam edeceğim. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Sizler yeter ki benden her zamanki gibi desteklerinizi esirgemeyin diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde kıymetli dostlar, Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle savunma sanayi alanında çok önemli bir ziyaret gerçekleştirildi Ankara'ya. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde savunma sanayi ile alakalı üst düzey yetkililer bugün Ankara'daydı. Sizler için toplantının öne çıkan detaylarını Türk medyasına yansıttığı kadarıyla güzelce derledim. ABD ile yapılan toplantıda neler görüşülmüş, neler yazılmış, neler çizilmiş hep birlikte bir öğrenelim. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Ankara'daydı. Türk yetkililerle çok önemli toplantılar gerçekleştirdi. Sizler için toplantıdaki ana gündem maddelerini Türk medyasına yansıttığı kadarıyla kenara köşeye not etmiştim. Onları paylaşacağım. Türkiye, ABD'li heyetlere yaptırımlar sebebiyle uzun süredir beklemede olan askeri talepleriyle ilgili bir liste verdi. Bu listede görüşmeleri devam eden Kaan ve Hürjet motorları, T-70 lisansının uzatılması, T-129 ihraç motorları, hani şu Pakistan'a satmak isteyip satamadığımız vardı ya, o motorlar, F-16 yedek parçaları ve torpidolar başta olmak üzere çok sayıda ürün yer almaktaymış listede. Hemen devamında F-16 özgür modernizasyonu projesi için ABD'den resmi onay talebi tekrar edildi. ABD Kongresi'nden geçip üzerinde halen konuşulmaya devam eden F-16 ve modernizasyon kitleri alım paketlerinde adetler azaltılıyor. Yerli üretim oranı ise artırılmaya çalışılıyor. Azaltma uçak ve modernizasyon kiti sayılarını kapsamamaktaymış. S-400 hava savunma sistemleri de masaya yatırıldı. S-400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartına bağlı olarak Türkiye'nin F-35 programına tekrar geri dönmesi görüşülmekteymiş. Türkiye hala iki platformu bir arada kullanmaya yönelik eski taleplerini de terk etmiş değil. Savunma Sanayi Başkanlığı ve ilişkili bazı kişilere uygulanan katsa yaptırımlarının kaldırılması görüşülüyor. Son olarak da ABD'li heyetler zaten yolunda giden obüs mermileri dışında topçu mermisi, roket, füze ve elektronik harp ekipmanları başta olmak üzere diğer bazı kritik ürünlerin alımını da sorgulamaktaymış. Türk yetkililer bazı dengeleri gözetmek amacıyla dikkatli yaklaşıyor. Özellikle de bu konuda Türkiye'nin iki farklı soru işareti var. Tamam, ABD'liler bizden mühimmat istiyor ama Türk yetkililer ilk olarak Rusya ile dengenin gözetilmesi. Yani bu konuyu da bayağı bir görüşüyorlarmış. Biz şimdi ABD'ye mühimmat desteği verirsek Rusya ile aramızdaki ilişkiler nasıl olur? Bu görüşmede masada hemen devamında ise kamuoyunda çok haklı bir tepki vardı. Ya kardeşim, işte ABD'ye işte top mühimmatı veriyoruz da ABD'ye verdiğimiz top mühimmatlarıyla Filistinli kardeşlerimize bombalar yağdıracaklar. ABD kendisi yapıyor, ediyor, işte silahları giriyor hemen İsrail'e veriyor. Haksızlar mıydı? Kesinlikle haklılardı. Zaten bu kaygılar yani benim de aklımdaydı. Hatta bugün yani İsrail ile ABD 2,5 milyar dolar değerinde yeni bir askeri sözleşme imzaladı. Daha bugün yani. Kıymetli dostlar, Türkiye'nin, özellikle Türk halkının bu haklı bekleyişleri bir sonuca varmış gibi Türk yetkililer özellikle de ABD'li makamlardan sizlere satmış olduğumuz top mermisini İsrail'e veremezsiniz şartını koyacağı görüşülmekte. Yani bizim satmış olduğumuz top mermilerinin Filistinlilere kullanılmaması için Türk yetkililer ellerinden geleni yapmaktalarmış. Hemen devamında yine Türk medyasına yansıyan bir kısımda, hani dedim ya F-16 alımında bazı azaltmalara gidilebilir diye. Kıymetli dostlar, özellikle de Milli Muharip Uçak Adaşım Kaan projesinin ilerlemesiyle birlikte ABD'den alınması beklenen F-16 satışına ilişkin azalmalar olabilecekmiş. Artık 10 mu olur, 20 mi olur? Yani kulislerde konuşulan bilgiler bu şekildeydi. Gelişmeleri sizler için takip
takipte olmaya devam edeceğim. Son olarak da işte S-400'leri kullanmayın, F-35 programına geri dönün falan filan. Size soruyorum. İstekli misiniz F-35 programına geri dönmeye? Zaten Türk milleti yani illallah etti. O başı beladan, sıkıntıdan bir türlü kurtulmak bilmeyen F-35 uçağının projesine hiç de geri dönüşümüz yok yani. Öyle bir istek bulunmamakta şahsen bende. Yine yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Akabinde kıymetli dostlar Almanya'ya gidelim mi? Almanya'da gündem Türkiye. Almanya diyor ki artık Türklerin eskisi gibi bizlere ihtiyacı yok. Türklere eskisi gibi ahlak dersi vermekten vazgeçin diyor. Peki kim diyor bunu Almanya'da? Türk kökenli Alman milletvekili Serap Güler. Türkiye ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Kısacası Serap Güler Alman hükümetini topa tuttu. Türkiye ile alakalı gerçekten de hani vay be diyeceğimiz ifadeler mevcut. Detaylar bir karşımıza gelsin. Alman Hristiyan Demokrat Parti milletvekili Serap Güler, Olaf Scholz yönetimindeki Alman hükümetine Türkiye ile ilgili çağrıda bulundu. Türkiye'nin güvenli bir aktör olarak bölgesel bir güç olduğunu belirten Güler, Türkiye'nin artık bize ihtiyacı yok dedi. Yeni bir Türkiye stratejisinin vakti geldi. Türkiye'nin artık bize ihtiyacı yok. Türkiye çıkarlarının peşinden gidiyor ve bunlar bazen de bizim çıkarlarımız. Berlin bunu anlamalı ve Ankara'ya daha az ahlak dersi vermeli. Türkiye'nin jeopolitik önemi artıyor ve biz bunu kabul etmeliyiz. Sadece değerlere dayalı ortaklıklar yapmamalıyız dedi. Türk hükümet temsilcileriyle görüşmeler gösterdi ki Almanya'nın fikrine hala değer veriliyor ve saygı duyuluyor. Ancak Türkler dayatma istemiyor. Dünyada çok sayıda başka ortağın da olduğu ve bu nedenle ne Avrupa'nın ne de Almanya'nın dünyanın merkezi olmadığı açıkça ifade edildi Türkler tarafından. Türkiye çıkarlarını hayata geçirebileceği başka ortaklar bulduğunu ilan ediyor. Bunu görmezden gelmemeliyiz diye açıklamalarını sonlandırmıştı Serap Güler. Serap Hanım'ın çok ilginç bir ifadesi vardı. Yani aslında bu Alman hükümetine karşı açıklamaların hangi bir tanesi yanlıştı Allah için yani söyleyin. Serap Hanım demişti ki Ukrayna-Rusya savaşı başladığında biz Almanya olarak Ukraynalı dostlarımıza miğfer gönderelim mi diye tartışırken Türkler dünyanın belki de ayarlarını değiştiren silahlı insan hava araçlarını Ukrayna'ya gönderiyordu. Yani bundan dolayı Türkleri hor görmeyin. Türkler senin benim vermediğim desteği gitti Ukrayna'ya savaşın daha ilk başlarında kimse kılını kıpırdatmamışken Ukrayna'nın yanında Türkler vardı diye gerçekten de alkışlanası bir açıklama yapmıştı. Bakalım bu Serap Hanım'ın ifadeleri Alman hükümeti özellikle Scholz tarafından bir karşılık bulur mu? Ama özellikle de şu son dönemde Almanya'nın İsrail'e vermiş olduğu karşılıksız destek sonrasında artık Almanya-Türkiye ilişkilerinde de farklı bir boyuta geçilebilir. Çünkü kıymetli dostlar Almanya hani İsrail'i İsrail'den daha fazla savundu. O tartışılmaz bir gerçek. Örnek veriyorum oldu işte Alman vatandaşlığı bir alayım mı dediniz. Alman vatandaşlığı almak için büyükelçiliklerine gidip işte randevunuzu aldınız bir görüşme talep ediyorlar. O görüşmeye katıldığınızda adamlar Yahudilikle alakalı işte Holocaust'ı nasıl görüyorsun? Yahudi soykırımı hakkında neler düşünüyorsun? Bunları soracaklarmış. Yani siz dediniz ki ya yok öyle bir şey işte Yahudiler soykırıma uğramadı falan filan. Dediğiniz anda adamlar Almanya kimliğini vermeyecekler. Yani şu an Almanya'nın bulunmuş olduğu pozisyon bu şekilde. Önümüzdeki yıllarda bunlar bizim kapımızı çalacak. Hazırlıklı olalım. Gurbetçi abilerimiz de hiçbir şekilde bunların oyununa falan gelmeyin. Güzellemeler yaparlarsa filan 10 sene sonra hiç şaşırmayın. Bunların tek derdi bizim göz bebeğimiz olan özellikle silahlı insan hava aracımızın sahibi olmak olacak. Bunu dediklerimi lütfen unutmayın diyorum ve bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel derledim. Kıymetli dostlar mesela dedim ya hani Almanlar savunma sanayi ürünlerinde özellikle de insan hava araçlarında Türkiye'nin ilerleyen dönemde kapısını çalacak diye sosyal medya haberlerimizin ilk kısmında sizlere ne aktaracağım? Evet kıymetli dostlar göz bebeğimiz TCG Anadolu'nun bir tanecik aşkı Bayraktar TB3'ün testleri hız kesmeden devam ediyor. Bayraktar TB3 son olarak da 27 saat kesintisiz havada kaldı. Bayraktar TB3 27 saat havada kaldı. 26. test uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4600 kilometre yol yaptı. Yani bu ne demek? Mazotu, benzini bitti anca öyle üste döndü. Türk milletinin heyecanla yetiştirmiş olduğu küçük bir çocuk gibi bir türlü üste dönmeyi bilmiyor.
bilmiyor bizim yaramaz. Çok can yakacak, çok maşallah. Ayrıca yerli ve milli Aselsan'ın geliştirmiş olduğu Asilfiller 500 kamerasının da aslında test faaliyetini yürüttü. O da şıkır şıkır çalışıyor. Motor yerli, kamera yerli, SİHA'mız yerli. Allah'tan daha başka ne isteriz? Maşallah, nazarlar değmesin. Hemen devamında ise Pentapostagma bir başka haberinde Türkler Anka 3'ün test uçuşlarına devam ediyor dedi. Haberin detaylarına indiğimizde Türk savunma sanayisinin özellikle de İHA, SİHA, kamikaze ürünlerine odaklandığı ve bunların belirli türlerini çok sayıda üreterek bize yönelik tehdit seviyesini yükselttiği bilinmektedir. Türkler kamikaze insansız hava aracı, SİHA, savaş uçakları, havadan karaya füzeler ve karadan karaya topçu füzeleri ile Ege'deki adalarımızdaki yüksek öncelikli hedefleri toplu şekilde Anadolu kıyılarından derinlemesine ve hasar almadan vurmayı, Yunanistan'ın savunmalarını bozmayı planlamakta diye haberini sonlandırmıştı. Vallahi var ya, ben böyle korku filmi yönetmeni falan olsam Yunanistan'ın giderim kapısını çalarım ya. Buradan ABD'li o büyük korku filmi yönetmenlerine artık duyuru olsun. Yunanların kapısını bir çalın. Adamların Türkiye'den korkusunu şöyle bir sinemaya falan dökerseniz yani dünyada herkesi korkutursunuz. Korkutmadık ülke kalmaz yani. Yunanlar önemli bir konuya değinmiş. Türkler SİHA'larla işte Yunanistan'ın sözde adalarını tehdit ediyor demişler ya. Orada bir ifade kullanmışlardı. Kamikaze. Kamikazelere ilişkin benim yaklaşık son 1,5-2 senedir aslında Ukrayna-Rusya savaşı başladığı tarihten itibaren derin kaygılarım vardı. Ama kıymetli dostlar, dün şükürler olsun ki Roketsan o kaygımın önünü kesti. Neydi kaygım? Ukrayna-Rusya savaşı sahasına bakıyoruz, videoları izliyoruz. Siz de izliyorsunuz. Şimdi topluluk kuralları gerekçesiyle burada paylaşamıyoruz ama piyadeyi bir tane drone takip ediyor. O dronelar da basit dronelar. Devamında tank etkisi hale getiriyor bu kamikazeler. Ben bunları gördüm. Dedim ki Allah dedim ya, bunlar ne yapıyor dedim ya. Dün Roketsan'ın paylaşmış olduğu Alka lazer silah sisteminin hedef kamikazeyi vuruş anını gördüm ya. Oh dedim ya, şükür dedim. Çünkü şu an güncel harp sahasında Rabbim göstermesin olur da savaşa girersek yani en çok karşılaşacağımız şeylerden bir tanesi o kamikaze insansız hava araçları olacak. Adam direkt dalış gerçekleştiriyor. Aynı böyle Japonlar hani ABD'nin gemilerine dalıyordu ya. Aynı o şekilde dalış gerçekleştiriyor. Zırhlı araç olsun, işte deniz araç, hava fark etmiyor yani. Türkiye olarak bu alandaki en büyük eksikliğimizi de aslında lazer silahı kullanarak ekonomik olarak da daha iyi. Çünkü niye? Hadi örnek veriyorum, kamikazeyi tespit ettiniz. Zor tespit edilmesi de ettiniz. Bir tane füze fırlatıyorsunuz. Belki 10 bin, 15 bin dolar, hatta daha fazla. Ne oluyor? Kamikazenin ederi belki 500 dolar. Siz gittiniz 10 bin, 100 bin dolarlık bir füze fırlattınız. Ekonomik olarak da kurtarmıyor. Çünkü bileceğiniz üzere savaş aslında bir nevi de ekonomik. Hatta büyük bir etken ekonomi. Bundan dolayı lazer silahını ateşliyorsunuz. Ne kadar biliyor musun maliyeti? 10 dolar. 10 dolar kullanarak atmış olduğunuz lazer silahı kamikazeyi böyle tıt diye çok tatlı bir vuruşu vardı. Yine şu an karşınıza mesela çok tatlı bir şekilde düşürebiliyorsunuz. Roketsan'ımız sağ olsun, mühendislerimiz gece gündüz çalışaraktan yine o sıkıntıyı da yerli ve milli imkanlarımızla aştık. Allah hepsinden razı olsun diyorum ve Banayla sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Rabbim tutmuş olduğumuz tüm oruçları nezdinde kabul etsin. Kendinize çok iyi bakın. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.